Hello everyone! So this is the last week and this is the last revision, grammar revision lesson we're gonna watch. Okay? And now we're going to remember what we studied in Unit 7 and Unit 8. Evet, bugün 7. ve 8. ünitede hangi gramer konularına bakmıştık? Onları kısaca hatırlayacağız. Kısaca örnekler vereceğiz. Çok fazla detayla anlatmayacağım. Sadece örnekler üzerinden gideceğim. Daha fazla detaylar için bir önceki derslerimizde o ilgili konulara da bakabilirsiniz. Now today I won't be going into so much detail. I will just give some examples and try my best to make you remember these grammar subjects. Okay, the first one is when and while clauses in past tenses. Evet, geçmiş zaman kullanımlarında nasıl when ve while clause'ları kullandık. Mesela when ve while ne anlam katıyordu bize? Ben yaptığımda ya da ben yaparken. Mesela when'den sonra genelde past simple ya da past continuous da kullanıyoruz. Şimdi ama öncelikle, first of all, let me explain the difference between past simple and past continuous. Evet, size past simple ve continuous hakkındaki arasındaki farkı kısaca anlatayım. Past simple dediğimizde yaptı, etti, bitti anlamında. Mesela I went to school this morning. Bu sabah okula gittim. Ya da I finished my meal. Yemeğimi bitirdim. Oldu, bitti. Ama continuous formda ise ing'li kullanıyoruz ve was, were and verb ing şeklinde gidiyor. For example, verdiği anlam ise o sırada devam eden bir eylemi, o geçmiş zamanda belli bir zamanda devam eden. Mesela yesterday at 6 o'clock I was taking a shower. Mesela dün saat 6'da duş alıyordum gibi. I was taking a shower. Ya da bu sabah seni gördüm. Nereye gidiyordun? I saw you this morning. Where were you going? Şeklinde. Bu past simple continuous arasındaki fark. Now we will see these two tenses and also when and while clauses. When we heard the news, we were going to Ankara. Evet, haberi aldığımızda, burada haberi almak bir continuous tense yapmayız. Bu direkt böyle haberi aldığımızda, öğrendiğimizde. O anda öğrendik ve bitti. Ama o anda ne yapıyorduk? Ankara'ya gidiyorduk o esnada. So, buradaki when, haberi aldığımızda, aldığımız zaman anlamını katıyor. When we heard the news, we were going to Ankara. Or, when the rain started, I was sitting in the garden. Yağmur başladığında o sırada ne yapıyordum? Oturuyordum bahçede. Ve bir hatırlatma, bu when ve while clause kullandığımız cümlelerde bu when'li kısmın ve diğer kısmın yerleri değişebilir. Yani we were going to Ankara when we heard the news cümlesinde gayet doğru ve aynı anlamda olacaktır. Yani şu kısım başa gelebilir ya da bu kısım sona gelebilir. So you will see examples like that as well. For example here, when you called, I was washing up in the bathroom. Evet, sen aradığında banyoda elini yüzümü yıkıyordum. So I didn't hear you call. I'm sorry, because when you called, I was washing up in the bathroom. And the question form is like, what were you doing? What was she doing? For example, again, past continuous burası. What was Diane doing when you saw her? Evet, Diane'i gördüğünde, onu gördüğünde Diane ne yapıyordu? Görmek o anda oldu bitti gördün ama o sırada devam eden aksiyon neydi? O sırada devam eden eylem neydi Diane'in yaptığı? O yüzden bu kısmı past continuous olarak sordum. Ama bu kısım normal simple. Onu gördüğünde o ne yapıyordu o esnada? What was she doing when you saw her? While'da ise while daha çok past continuous'a çok kullanırsınız. Hani şöyle bir ayrılıktan bahsediyor aslında. When I did this, onu yaptığımda,
while I was doing it, onu yapıyorken gibi düşünün. Burada past continuous'tan önce when ya da while gelebiliyor ama while kullandığımızda genellikle continuous tense'i tercih ediyoruz. For example here, I sat and watched while they were playing dodgeball. Evet, onlar yakan top oynarken ben ne yaptım? Oturdum ve izledim. I just sat and watched while they were playing dodgeball. Gördüğünüz gibi while'dan sonra bir past continuous formu geldi. Onlar yakan top oynarken oturdum, izledim. Okay, next one. She took my photo while I was looking the other way. O benim fotoğrafımı çekti. O sırada ne oluyordu? Ben başka tarafa bakıyordum, yani kameraya değil, başka tarafa bakıyordum. O anda çekti. O yüzden burası simple, çekti. She took my photo. Ne yaparken ben? While I was looking the other way. Ben diğer tarafa bakarken arkadaşım fotoğrafımı çekti. And the last one. Ve gördüğünüz gibi bakın, bu sefer while'ı kısmı başa aldım. Ve cümlede hiçbir anlam olarak bir değişiklik olmaz. Bunu da aynısını yapsaydım. Yani while I was looking the other way, my friend took my photo deseydim aynı anlamı yerdi. Let's have a look at the last example. While we were having dinner, my friend Celine called. Ve biz akşam yemeği yerken arkadaşım Celine aradı. While we were having. Burada dediğim gibi, mesela burada past continuous kısımlarda when de getirebilirdiniz. Ama şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle şu tarz şeylerde haberi duyduğumuzda, yağmur başladığında, sen aradığında, bunlarda bu tarz böyle o anda olmayan biten şeylerde while kullanmıyorsun. Ama diğer continuous tense'lerde ister when ister while gelebiliyor. Sınavlarda eğer continuous tense gördüğünüzde daha çok while'ı tercih ederiz. Yani seçenekler arasında when ve while da verilmişse ve continuous tense devam eden bir clause'sa while'ı tercih edebilirsiniz. Bazı gramer kitaplarında o daha çok doğru olarak kabul edilebiliyor. Okay guys, this is how we use when and while clauses in past tenses. So, we can use this when and while clauses in other tenses as well. Evet, bu when and while sadece past yani geçmiş zamanda kullanılıyor diye bir kaydı yok. Tabii ki anlatmak istediğiniz şeye göre gelecek zamanda, geç zamanda kullanabilirsiniz ama şimdilik sadece geçmiş zamanda kullanıldığını gördük. Okay guys, now let's move on to the next subject of the day. Relative pronouns. Who, which, that, where. Evet, relative pronoun dediğimiz bu zamirler bize aynı cümle içerisinde bir nesneyi tanımlamak için tanımlamakta kullandığımız zamirler. For example, I know the man. I know the man. Mesela bu tek başına bize pek bir şey ifade etmiyor. Adamı tanıyorum. Ama hangi adamı? Hani şunu yapan adam şeklinde tanımlamamız için işte mesela bu insan olduğu için who'la birleştiriyoruz. Ya da that. Evet, that çoğu zaman who ve which yerine gelebilir. Alttaki örneklerde göreceksiniz. For example, I know the man who wrote this book. Adamı tanıyorum. Hangi adam? The man who wrote this book. Or the man that wrote this book. Bu kitabı yazan adamı tanıyorum. Ve gene adamı, yani bu bir insan olduğu için bizim kullandığımız relative pronoun da who. Ya da alternatif olarak da that. The artists who joined the festival are all world famous. Evet, sanatçılar. Ama hangi sanatçılar? Festivale katılan sanatçılar. The artists who or the artists that joined the festival are all world famous. Festivale katılan sanatçılar hepsi dünyaca ünlü, yani world famous.
Do you know the lady who is talking to Sally? Or do you know the lady that's talking to Sally? Bakalım kısma, do you know the lady? Oradaki hanımı tanıyor musun? Bu fazla bir şey anlamı, bu soru çok bir şey anlatmıyor bize. Hangi hanımın? Daha açıklayıcı olmak lazım. İşte o açıklamayı biz yine who ile birleştirerek. The lady who is talking to Sally, or the lady that is talking to Sally. Sally ile konuşan hanımı tanıyor musun? Evet, bu tarz relative pronoun cümlelerinde, relative clause cümlelerinde insanları tanımlarken who ya da that kullanabiliriz. Cansız şeyler içinse gene that kullanabilirsiniz ama who kullanmazsınız, bu sefer which, okay? For example, oh, this is the album which sold a million copies. Or this is the album that sold a million copies. İşte bu albüm, hangi albüm? The album that sold a million copies. 1 milyon kopya satan albüm işte bu. Or is this the road that goes to the station? Or is this the road which goes to the station? Evet, burada bir soru var. Bu yol diyor, kalıyor değil mi? Ama işte açıklama burada. Is this the road that goes to the station? İstasyona giden yol bu mu? Bu yol istasyona giden yol mu? The road that goes to the station, or the road which goes to the station. And is there a machine that can make people invisible, or is there a machine which can make people invisible? Evet, bir makine var mı? Is there a machine? Aynen, yine tek başına bu soru pek bize is there a machine? Bir makine var mı? Like, what kind of machine are you talking about? Nasıl bir makineden bahsediyorsun? Daha açıklayıcı olalım değil mi? Mesela diyelim ki, is there a machine which can make people invisible? İnsanları görünmez yapan bir makine var mı? Ya da is there a machine that can make people invisible? Yine dediğim gibi, who ve which yerine that gelebiliyor gördüğünüz gibi. Ama that bir tane relative pronoun yerine kullanamıyoruz. O da ne? Bir mekanı, içinde bir olay olmuş mekanı tanıtırken, tanımlarken daha doğrusu kullandığımız where. Bunda that kullanmıyorsun. Okay. This is the park where we played soccer when we were kids. And so you're, talking about your childhood stories and you're, doing some sightseeing with a friend of yours in your old neighborhood. Then you say to your friend, oh, you know what, this is the park where we played soccer when we were kids. Bu park, evet, bu park. Bu parkı ne? Bu parkı şimdi tanımlıyorum. Bu sefer bu parkı nasıl tanımlıyoruz? İçinde bir şey olmuş. Biz zamanında futbol oynarmışız orada. Çocukken futbol oynarmışız. İşte bu yüzden biz o mekanı, bir yeri, içinde olan bir olayla anlattığımız zaman where'le anlatıyoruz. Where'le tanımlıyoruz. This is the park where we played soccer when we were kids. Bu park çocukken futbol oynadığımız park. And what was the name of the cafe? Kafenin ismi neydi yahu? Which cafe? Hangi kafeden bahsediyorsun? Which cafe are you talking about? O yüzden kafeyi tanımlıyoruz. Kafeyi tanımlarken ne kullanacağız? Bizim geçen hafta sonu buluştuğumuz yer, mekan, bizim buluştuğumuz yer. O yüzden yine relative pronoun olarak where kullandım. What was the name of the cafe where we met last weekend? Geçen hafta buluştuğumuz kafenin adı neydi? And here comes the last subject we need to revise today. Comparative and superlative. Yani karşılaştırmalar ve enler. Bunları biliyorsunuz en iyi, en kötü ya da daha iyi, daha kötü şekilde karşılaştırma sıfatlar yapıyorduk. So let's start from comparative adjectives. Karşılaştırmalar. So, as you remember, for short adjectives like tall, cheap, big, we just put er at the end of the adjective. And for longer ones like expensive, exciting, or breathtaking, so we don't use the suffix er, but instead we put more before the adjective. Okay, let's see. This house is bigger than yours. Bu ev seninkinden daha büyük. Big, büyük,
bigger, daha büyük. Ve karşılaştırdığımız şeyi de koyduğumuz zaman bigger than şeklinde onu da ekliyoruz. Bigger than yours, seninkinden daha büyük. Most giraffes are taller than an electric post. Okay, çoğu zürafa elektrik direğinden daha uzundur. Tall, gördüğünüz gibi çok kısa bir sıfat ve taller yaptığımızda daha uzun oluyor. Tall, uzun, taller, daha uzun. Ve karşılaştığımız şeyleri söylediğiniz için elektrik direği taller than an electric post. So what about the beautiful or popular, like more adjective, beautiful, 3 syllables, popular, 3 syllables, they are long. So we don't say beautifuler or popularer, so we can't even do that. But instead we use more. Okay, for example, our village is more beautiful than this one. So you just go to this village and you look around and say, oh, our village is more beautiful than this one. Okay, this is a beautiful village. Evet, bu güzel bir köy. But our village is more beautiful than this one, this village. Evet, bu köy, bizim köyümüz bundan daha güzel, more beautiful. And Real Madrid is more popular than Arsenal. And if you are interested, if you're interested in football, you might have heard of these teams. Of course, they are very popular, very famous teams. And Real Madrid is more popular. Real Madrid daha popüler. Neyden? Arsenal'dan daha popüler. Ve bu karşılaştırma sıfatlarında da düzensiz olanlar vardı. Mesela good, daha iyi derken gooder değil, better diyoruz. Better. Bad ise kötü, daha kötü derken better değil, worse. Let's see the examples. I feel better than yesterday. I feel better than I was yesterday. So, bugün dünden daha iyi hissediyorum. I feel better. Or, this movie is worse than I thought. Bu film düşündüğümden daha kötü çıktı, daha kötüymüş. This movie is worse than I thought. Maybe it's the worst movie I've ever seen in my life. Okay, what about superlative adjectives? Karşılaştırmadan farklı olarak bu sefer en iyi, en büyük, en uzun, en kötü gibi enleri söylüyoruz superlatifde. Ve kısa sıfatlarda est ekliyoruz sıfatın sonuna. For example, this is the biggest building in town. Bu şehirdeki en büyük bina, the biggest. Ve unutmayın, superlatiflerin başına her zaman the gelir, okay? The biggest, sadece biggest yetmez, the biggest building. Or, I climbed the tallest tree in our garden. Ben tırmandım neye? Uzun bir acaba hangi uzun ağaç? Bahçemizdeki en uzun, en yüksek ağaca tırmandım. I climbed the tallest tree in our garden. Ve yine the'yi koydum tallest'ın başına. Ve tall gördüğünüz gibi yine big gibi kısa bir sıfat olduğu için est ile superlatif haline getirdim. What about longer adjectives? Then just like we do here, we don't use er but we use more. And we don't use est for longer adjectives. Instead we say the most. For example, I think Dora is the most beautiful girl in our school. Bence Dora okulumuzdaki en güzel kız. The most beautiful girl in our school. Or, what is the most popular soccer team in Europe? Evet, burada da bir soru var gördüğünüz gibi. Avrupa'daki en popüler, en çok tanınan futbol takımı hangisi? What's the most popular soccer team in Europe? And just like here, we have irregular adjectives for superlatives as well. Good becomes the best and bad becomes the worst. This is the band's best album. Bu grubun en iyi albümü. Or this is the worst burger ever. Okay, birazdan mesela hamburger yiyorsunuz ve hiç beğenmediniz. You just don't like it at all. And you say, oh my god, this is the worst hamburger I've ever had in my life. Bu şu ana kadarki yerim en kötü hamburger. This is the worst burger ever. Okay, so this is the end of the revision. So take care everyone. I will see you next time. Bye bye.